Zırhtan da anlayacağınız gibi Adana kebabının kıymasını yapacağız. Yani 2-3 saat dinlendirdikten sonra da Adana'mızı pişireceğiz. Pişirirken de göstereceğim tabii haliyle. Şimdi arkadaşlar evinizde basit ve kolay bir şekilde Adana kebap yapmak istiyorsanız zırhtan geçireceğiniz eti ne kadar küçük keserseniz sizin o kadar çok menfaatinize koyuyoruz. Küçük küçük keseceğiz bunları. Yani zırha ön hazırlık gibi düşünün. Çünkü zırh yorucu bir işlem. Böyle ne kadar küçük yaparsanız o kadar iyi oluyor. Şöyle. Etimiz zaten yumuşak. Hemen gördüğünüz gibi kesiliyor. Geldik zırhlama işine. Olay böyle bitti. Tabi gördüğünüz lifler, zarlar falan varsa hemen onları ayırın bıçaktan sonra. Çünkü bunlar önemli. Bıçak keserken de fark edilebiliyor. Bunları ayırmakta yarar var. Etin işlemi bu kadar. Şimdi bunu geldik sıra yağına. Yağ oranı tamamen sizin isteğinize kalmış. İsteyen daha fazla yapar. İsteyen daha az yapar. O tercihe bağlı. Bunu da tabi ufak ufak keseceğiz. Şöyle salata keser gibi de yapabilirsiniz. Şu anda videonun etrafında bir önceki videolarıma yorum yapan arkadaşları göreceksiniz. Bu uygulamaya 2 videolar başladım ve devam ettireceğim. Yorum yaparsanız sizin yorumlarınız da videonun etrafında gözükür. Böylece yine bir formata geçmiş oluyoruz. En azından aksiyonlu bir format diyelim. Evet, yağları da yapıyoruz. Yağımızın olayı da tamam. Şöyle alalım bunu da. Geldik kapya biberlerimize. Biberlerimizin olayı da tamam. Biberlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın suyu nasıl çıkıyor, gördünüz mü? Bunu bir tülbent yardımıyla, varsa tabi, yoksa elinizle suyunu sıkacaksınız. Az az alın elinize böyle. Daha ben size canlı göstereyim. Ne kadar su çıktığını da görün. Evet, alıyoruz.
tüm malzemelerimizi karıştırabiliriz. Bak. Oranları görebiliyorsunuz. Şimdi tabağın içinde diye biraz fazla duruyor. Şöyle açalım. Bunu da buraya koyalım. Bakın gördünüz mü? Şimdi onu da böyle üstüne serpiştiriyoruz. Evet. Şimdi pul biber koyabilirsiniz. Gayet de güzel olur. Bu tamamen Adana oldu. Yani Adana kebap. Bunu benim izlediğim videolardaki gibi yaparsak şöyle yapmamız lazım. Böyle. Fazla mıncıklamayacağız. Tabii bizim geniş bir alanımız olmadığı için böyle yapıyoruz. Evet. Şöyle katlaya katlaya gitsin. Şimdi biraz tuz koyalım. Totalde 2 tane bu şekil tatlı kaşığı tuz koymuş oldum. Gene bir tatlı kaşığı da şöyle dolu tepeleme biber, isot. Ben isot koydum. Varsa pul biber de koyabilirsiniz. Fark etmez. Çünkü bu hem biraz tuzlu hem de o kadar acı değil. Lezzet katsın diye. Dediğim gibi siz acısını kendinize de koyabilirsiniz. Kendinize göre. Evet. Şimdi karıştıralım biraz daha. Fazla karıştırmayacağız. Bu çünkü dağılacak. Hani diyorlar ya bulgur gibi dağılacak falan diye. Ya şimdi onlar tabii kendilerine göre yapıyorlar. Adamlar usta olmuş. Yapıyor gidiyor. Biz şimdi benim bu ikinci Adana'da ilk defa zırhta çekerek yapmış olduğum Adana kebap. Zaten Adanalılar diyecekler. Eğer hakikaten güzel beğenirlerse iyi yorum alacağımı düşünüyorum. Çünkü tamamen Adana standartlarına göre yaptım şu anda. Hiçbir katkı malzemesi yok. Da bazı ustalar soğan falan da koyuyor. Ben onu bile koymadım yani düşün. Evet. Olay bu. Şimdi karışmayan yerleri de böyle kendimiz karıştıracağız. Bunu bir leğende, bir tepside de yapabilirsiniz. Daha güzel olur. Bakın köfte gibi yoğurmuyorum. Neden? Böyle dağılacak. Bakın. Gördünüz mü? Çatalı buna batırdığınız zaman piştiğinde bu dağılması gerekiyor. Yani bunun özelliği oymuş tabii ben. Sadece şu anda yapıyorum. Size de yapılışını gösteriyorum. Evet arkadaşlar, abilerim, ablalarım. Şu anda etin olayı bitti. Kenarda dursun. Şimdi alalım bir tane şişimizden. Bir tane şişe takayım da göstereyim. Evet. Şişlerimiz böyle olacak. Şimdi evvela şöyle bir avucumuza şöyle sığacak şekilde bir et parçası alıyoruz. Bakın. Şöyle alalım. Solda yapalım. Şöyle hafiften bir elimizi ıslatıyoruz. Görüyorsunuz ıslak. Eti aldık abiciğim. Böyle şişledik. Bakın. Şöyle. Evet görebiliyorsunuz. Arkasında olmadığı için düşüyor. Bakın. Solda yapamayacağız. Sağda yapalım. Evet sağ ile daha rahat oldu. Evet. Evet. Tabii bu biraz daha ustalık gerektiren bir iş. Görüyorsunuz şu kafaları şöyle yapmamız lazım. Şimdi biraz az oldu bunda et. Şu kafaları ve kelleyi şöyle çıkartabilirsiniz. Şöyle bastırın burayı. Çünkü bu tutuculuğu sağlayacak. Keza burası da öyle. Şöyle bastıracaksınız burayı. Evet. Bir tane şişimiz hazır. Şöyle bir yere dayayın. Dursun. Yüksek bir yerde durabilir. Değmez. Evet. Geldik Adana kebaplarımızı pişirmeye. Evet. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kebapları yerleştiriyoruz.
Bu Adana kebabında 2-3 tane püf nokta var. Bunlardan birisi ateşin biraz dingin olması. Yani dinlenmiş olması. İkincisi de etinizi biraz dolapta dinlendirmiş olmanız. Abilerim, ablalarım. Görüyorsunuz hemen pişiyor. Bu Adana kebabında benim seyrettiğim videolarda bu kebabı yani 2-3 seferde değil sürekli çevirmeniz gerekiyor. Yani mevzu bundan ibaret. Hızlı çevireceksiniz ki akmasın, gitmesin. Yani güneşten ne kadar çok gözüküyor bilmiyorum ama böyle bence daha güzel oldu sanki. Kebap olayı böyle. Hızlı bir şekilde bakın görüyorsunuz hemen tak değiştiriyorum. Hemen çeviriyorum. Bir tarafı rengini alır almaz hemen değiştiriyorum. Beklemiyorum yani yağının akıtmasını. Başka şeyler yapmasını beklemiyorum. Niye? Çünkü böyle yaparsanız etiniz yani kıymanız akıp gitmeyecek ve nasıl tarif edeyim? Dağılmayacak yani. Yanmamış olacak. Az yerleyelim ateş canlansın. Urfa'yı da gösterecektim bugün. Ama biraz acele ettik. Bu Adana'ya hemen biberleri hemen kattım. Biberini de biraz fazla katmışım galiba. Evet arkadaşlar. Halis Adana'yı da yaptık. Şimdi tabi şovlar tek taraflı değil. Hemen tahtamızı şöyle koyalım. Yanmayacak şekilde. Gayet de güzel ve leziz oluyor. Evet arkadaşlar şimdi yağ alma olayına geldik. Şimdi neden bu olay yapılır? Birincisi ekmeği yağlamak için değil arkadaşlar. İyi araştırırsanız bu yağ ateşe düşüp ateşi yakmasın, alev almasın diye yapılır. Fazla yağ alınır ve tekrardan ocağa koyulur. Evet, yoksa bu ateş ocağı yakar ve kötü olur. Yani Adana'nın performansı gider. Evet, hepsine yapalım bu olayı. Bu arada diğer videodan dersimi aldım. Daha ince ve daha kibar bir lavaşla geldim bugün. Fark etmişsinizdir. Fırın lavaşı yok. Bu sefer tandır lavaşı var. Doğulu arkadaşlarımız bilirler, bu tandır lavaşıdır. Duvara yapıştırmak suretiyle yapılan lavaş. Evet arkadaşlar ekmeğimiz güzel oldu. Şöyle koyalım üstüne birazcık ısınsın. Birazcık ısınsın. Tahtamız da yanmasın. Şöyle. Oh mis. Şunu da şöyle. Bu olay bu kadar. Lavaşımızı şöyle bir keselim. Görebiliyorsunuz. Birazcık daha çevirelim. Sofra başı aksiyon yapacağız burada. Evet arkadaşlar. Mangalınız böyle büyük olursa bu tarz aksiyonlara çok ve rahat girebilirsiniz. Şimdi bir tur daha çevirelim. Ve nar gibi kızarmış olan güzelim Adana kebaplarımızı alalım. Evet, bunu da çevirelim. Bunu da çevirelim. Sanırsam bu pişmiş gibi. Bir daha yağını alalım. Oh mis mis. Arkadaşlar Adana'yı yani kebabı zırta çektikten sonra 1-2 saat dinlendirmenizde fayda var. Çünkü dinlendirdiğinizde o elinize aldığınız su, yani avuçlarken böyle yapıyoruz ya, o aldığınız suyu biraz uçuruyor, buharlaşıyor gibi diyeyim. Yani aslında buharlaşmıyor da biraz içine çekiyor, sıkılaşıyor. O yönden iyi. Evet arkadaşlar bunun yağ olayı tamam. Şimdi tekrardan dediğim gibi geçen sefer benim unuttuğum ama sizlerin unutmadığı, görüyorsunuz. Şincik. Bakıyoruz ve bu olmuş herhalde. Şöyle yapıyoruz evvela.
Buradan da çekiyoruz. Bakın zaten dağılıyor. Hop. Ay anam, vay 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 vay. Şimdi bak. Kalite kontrol yapalım. Şöyle getireyim şuraya. Bak şimdi. Bak. Nasıl dağıldığını görün. Hani diyorlar ya, bulgur bulgur dağılacak böyle. Bak, gördün mü? Hiçbir şey yapmıyorum. Görüyor musun? Tabii bu bizim yaptığımız kebap ya. Bunu nasıl yapacağız? İkili. Vay anam, yandı elim. Evet arkadaşlar. Olayımız bu kadar. Kebap. Adana kebap yaptık, bitti. Dışarıda yapsaydık şu anda 2 porsiyon oldu bu. Normalde zaten bunun bir tanesi 1,5 porsiyon gibi bir şey. Bunu ister dürüm yapın, benim gibi, İsterseniz kafanıza göre takılın. Evet arkadaşlar, bu güzel videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve daha halen daha abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.